Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün uygun fiyatlı bir hoparlör incelemesi yapacağız. Trendyol'dan satın aldım ve bunun denemesini bu videoda sizlerle yapacağız. Şarjının ilk etapta ne kadar gittiğini sizlere söyleyeyim. Tam dolum halinde 3 saate yakın bir şarj kapasitesi bulunmakta. Bunun kutu üzerinde veya satıcı tarafından belirtilen herhangi bir şarj dayanma süresi veya batarya kapasitesi ile ilgili bir şey yok. Ancak 3 saat bu rahatlıkla dayanabiliyor. Ne gibi özellikleri var? TF kart, yani hafıza kartı ile müzik çalabiliyorsunuz. USB bağlayarak isterseniz başka bir cihazdan ses aktarımı yapabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth'la bağlantı yapıp da kullanabiliyorsunuz. FM radyosu var, ancak FM radyosu gerçekten cızırtının dibine vurmuş durumda ve herhangi bir gösterge olmadığı için hangi kanalda müzik dinlediğinizi veya hangi kanalı dinlediğinizi maalesef ki göremiyorsunuz. Şöyle bir kutusu var. Burada ne diyor? GTS 1360. Fantastic Quality dediği 3 inçlik ve 3 wattlık bir hoparlör bulunmakta. Bunun maksimum desteklediği hafıza kartı kapasitesi 32 GB. 32 GB'ın üstünde kullanılacak hafıza kartlarını maalesef ki görmüyor. Şu şekilde bir tutma kolu var. Gördüğünüz gibi böyle taşınabilmekte. Ağırlığı gerçekten yok denecek kadar az. Ne kadar diyelim, yani 250 gram 300 gram civarında bir ağırlığı var. Kutu içeriğinden bir tarafı mikro, bir tarafı normal USB kablo çıkmakta. Ön tarafında çalıştırdığınız zaman ışıklar var. Bu ışıkları da zaten biraz sonra yakın çekim yaptığımda birlikte göreceğiz. Ses testini de aynı şekilde birlikte yapacağız. Üzerinde 4 tane tuş var. Başlat durdur tuşu, ileri geri şarkı tuşu, ses kısıp azaltmaya yarayan tuş da yine ileri geri şarkı tuşlarıyla aynı. Ayrıca modlar arasında geçiş yapmaya yarayan da bir tuş var. Şu üst tarafında da bir açma kapatma tuşu var. Onun haricinde başka bir şey yok. Su geçirmez özelliği var mı diye soracak olursanız kesinlikle yok. Ön tarafı zaten açıklıklarla dolu. Şuradan rahatlıkla su içine girecek ve hemen bozulacaktır. Şimdi yakından çekime geçelim. Size ürünü yakından göstereyim. Ardından ses testini birlikte yapalım. Şimdi görebilmen için ilk etapta kutuyu da yakından sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi 3 inç yazıyor. Burada HD Quality Sound Wireless Technology USB Rechargeable Battery dediği şeydi. Şarj edilebilir batarya. SD kart desteği ve FM radyo olduğu yazmış. Burada da yine teknik özellikler, tuşların neye yaradığını vesaire yazılmış. Hoparlöre gelecek olursam şöyle ilk etapta şu tuşları sizlere göstereyim. Şurada başlat durdur tuşu var. Aynı zamanda bu radyo kanalları arasında geçiş yapmaya yarayan tuş. Burada geri şarkı ve eksi yazıyor. Ses kısmak için basılı tutuyorsunuz. Bir önceki parçaya dönmek için veya şarkı başına geçmek için bir kez basıyorsunuz. Bir sonraki şarkı ve ses artırma tuşu da burada. Basılı tuttuğunuzda ses artırıyor ve bir kez basarsanız da bir sonraki parçaya geçiyor. Mod tuşu radyo ve Bluetooth arasında geçiş sağlıyor. USB ve TF kart takma yerleri burada. Hafıza kartını taktığınız zaman zaten direkt olarak okuyor ve hafıza kartından bağlantı yapmış oluyor. Buraya isterseniz USB flash bellekler de takabilirsiniz. Onlarla da müzik dinleyebiliyorsunuz. Şurada şarj etme kısmı var. Burada da açma kapatma tuşları bulunmakta. Üst tarafında şöyle gördüğünüz gibi bir tutma aparatı var. Bununla tutup kaldırabilirsiniz. Ağırlığı dediğim gibi yok denecek kadar az. Ön tarafına bakacak olursak burada şekiller verilmiş. İşte kalın bir plastik malzemeden zaten yapılmış. Şurada bir hoparlör var. Onun haricinde burada başka hiçbir şey yok. Yan tarafı bu şekilde, arkası bu şekilde ve altı da bu şekilde. Açmak için şuradaki tuşu yana çekiyoruz. Açıldı ve bakın burada ışıklar kendi kendine renk değiştiriyor. Müziğin ritmine göre bir renk değişimi bulunmamakta. Bu bazen denk gelebilir, hani müzik değişirken ya da ne bileyim müziğin ritmi artarken veya bas artarken buradaki renkler hızlı hızlı yanıp sönebilir ama kesinlikle müzikle bir alakası bulunmamakta. Radyoya geçmek için ilk başta onu göstereyim. Mod tuşuna bir kez basıyorum. Sesini kısıyorum ilk başta. Radyo kanalları arasında değişim yapmak için bir kez buna basıyorsunuz. Sonra siz tekrar basıp durdurana kadar yeni kanalları aramaya devam ediyor. Bir şey bulacak olursa o kanalda kalabiliyorsunuz. İsterseniz bunun cızırtısını biraz da olsa azaltmak için şu USB kabloyu şuraya takarak cızırtıyı bir tık azaltabilirsiniz ama öyle çok bir azaldığını da söyleyemem. Buraya ya da şuraya deneyin işte. Anten görevini görecek. Tekrar kanalda durmak istiyorsunuz. Basıyorsunuz ve artık hangi kanalda kaldıysa onda duruyor. Tabii kanal bulabilirseniz. Mod tuşuna tekrardan basıyorum. Şimdi Bluetooth moda geçti. Bluetooth moda bağlanmak için ilk başta telefonumuzdan aratıyoruz ve adı ne olarak çıkıyor sizlere onları da söyleyeceğim şimdi.
BT Speaker olarak çıkmakta. Hatta telefonda şöyle göstereyim. Şu alt tarafta BT Speaker yazıyor. Ona bağlanıyorum. Bu şekilde bir ses geliyor. Şimdi şunu şuradan çıkarttım. Sesi duyabilmeniz için ve ses yüksekliğini daha net olarak algılayabilmeniz için mikrofonu ben hoparlörün önüne koyacağım. Hem ışığı hem de sesi net olarak görebileceksiniz. 2 tane parça çalacağım ben bundan. Sesini buradan artırıp azaltabiliyorsunuz. Ayrıca telefondan da ses kontrolü var. Şimdi bakın sesi maksimuma çıkartmak için buna basılı tutuyorum. Şu an mesela maksimumda. En düşük seviyede getirmek için buna basılı tutuyorum. Şu an ses zaten kapandı. Maksimum için tekrardan basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi bayağı da uzun bir süre devam ediyor. Şimdi bir tane parça açacağım bundan. En yüksek seviyede, ses seviyesinde beraber dinleyeceğiz. Mikrofonumu kameranın, özür diliyorum, hoparlörün önüne şöylece koyuyorum. Açıkçası sesi temiz veriyor. Sesin bozukluğu konusunda bir sıkıntı yok. Sadece yükseklik birazcık az. Ancak bu da parçadan parçaya değişiyor. Şimdi başka bir parçaya geçeceğim. Şarkıyı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi durdurmak için buna bastım. Bir sonraki parça için ve bir önceki parça ya da şarkı başı için de bunu kullanabiliyorum. Tekrar başlatmak için basıyorum. Sesin yönünü değiştirdim sadece. Nasıl duyulduğunu daha iyi anlayabilmek için. Şarkıyı tekrardan durdurdum. Açıkçası ses kalitesi olarak bence güzel bir ürün. Fiyatına göre gerçekten iyi iş çıkartıyor. GTS 1360 olarak aratacak olursanız birçok satıcıda bundan bulunmakta. GTS 1360 olarak aratacak olursanız farklı satıcılardan buna ulaşabilirsiniz. Şu ışığa tekrar vurgu yapıyorum. Müziğe göre renk değişimi yapmıyor. Yani burada öyle bir değişim söz konusu değil. Şimdi bunun TF kartla destekli nasıl müzik çaldığını göstermeme açıkçası pek gerek yok. Aynı şekilde TF kartı takıyorsunuz veya USB'den bağlıyorsunuz. Parça ileri geri, ses artırıp azaltma ve mod tuşları bu şekilde kullanılmakta. Bu arada hem bunun üzerinden ses artırabiliyorsunuz hem de bağladığınız cihazdan ses artırabiliyorsunuz. Yani bunun kendi dahili ses artırma fonksiyonu da bulunmakta. Telefonun verdiği maksimum derecedeki sesten değil, bunun üzerindeki maksimum derecede ses verme kapasitesinde kullanabiliyorsunuz. Benim videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu gibi ürünlerin incelemelerini de kanalımda oynatma listelerinde bulabilirsiniz. Farklı ürünlerin uygun fiyatlı veya yüksek fiyatlı olarak her birine kategoriler halinde paylaştığım oynatma listelerim var. Göz atmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.